Savaş fotoğrafçılarının gözünden bir iç savaşın en yakıcı anlarına tanıklık etmek isterseniz bu filmi seyredin. Bu kez ama iç savaş, bütün dünyada iç savaşlar çıkartan Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisinde. Biri dünyanın en tehlikeli bölgelerinde savaş fotoğrafçılığı yapmış bir kadın olmak üzere 4 gazeteci başkent düşmeden önce başkanla son bir kez röportaj yapabilmek için çok tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Yolculuk yaklaşık 1300-1400 kilometredir. Ve bu yol boyunca bir iç savaşın yol açtığı vahşetleri, lise arkadaşlarının bile birbirlerine nasıl şiddet uyguladıklarını ve nasıl bir acımasızlığın egemen olduğunu adım adım takip ediyoruz. Filmin yönetmeni Alex Garland, Ex Machina ile tanıdığımız ve daha sonra birbirinden farklı türlerde yaratıcı yapımlara imza atmış bir yönetmen. Başrolde ise ruhu uzun yıllar boyunca gördükleri karşısında örselenmiş, çok yorgun bir savaş fotoğrafçısını oynayan Kirsten Dunst var. Bu film bu yılın en fazla heyecan uyandıran ve beklenen filmlerindendi. İşin doğrusu ben filmde şoke olmadım. Çünkü bizim gibi coğrafyalarda yaşayan insanlar, örneğin Yugoslavya İç Savaşı'na yakın olan, Suriye'ye komşu olan bizim gibi bir ülkede yaşayan insanlar, uzağımızdaki distopik bir Amerika'da geçen iç savaşla çok da heyecanlanmıyor işin doğrusu. Aslında film sanki Kuzey Amerika seyircisine bir mesaj niteliğinde. Biliyorsunuz Trump kaybedip Biden kazandığında bir kongre baskını olmuştu. O kongre baskını ile birlikte de Amerika'da çeşitli iç savaş senaryoları dile getirilmeye başlanmıştı. Sanki bu filmde iç savaşın nasıl geri döndürülemez ve korkunç bir felaket olduğunu kafalara çakmak istemişler. Çünkü film boyunca aslında şu vurgulanıyor. Hiç kimse hiçbir şekilde güvende değildir. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsa bile. Belki filmin beni çok etkilememesinin nedeni olası bir iç savaşı anlatıyor olması. Ses etkilerine çok fazla yer vermesi, savaş fotoğrafçılığının altını çok kalınca çizmesi ve aksiyon duygusunu fazlasıyla yansıtması. Oysa geçmişte öylesine gerçek iç savaşlardan yola çıkan başarılı filmler çevrildi ki işte onların etkisi sizde kolay kolay silinemiyor. Örnekler vereyim istiyorsanız. Bir tanesi Nikaragua'daki devrimde görev yapan gazetecileri anlatan 1983 yapımı Ateş Altında. Bir diğeri yine savaş fotoğrafçısını anlatan Oliver Stone filmi 1986 yapımı Salvador. Yakın tarihli olan bir tanesi 2018 yapımı Özel Bir Savaş. Burada gerçek bir karakter olan Amerikalı savaş muhabiri Marie Colvin'in hikayesi anlatılıyor. Ki Sri Lanka'da gözüne şarapnel parçası isabet ettiği için bir gözü kör olmuştu ve maalesef 2012 yılında 56 yaşında Suriye'de uğradığı bir saldırı sonucu öldü. Belki tüm bu filmler belleğimde canlı olduğu için ve yaşımdan dolayı da olsa gerek, Sivil Savaş bana biraz daha mamul bir film gibi geldi. Tabi bu filmde ilginç olan bir sürü ülkede iç savaş çıkartıp duran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kez kendi evinin içinin karışması. Dolayısıyla nefes kesici güzellikteki doğa manzaralarının içindeki inanılmaz şiddet birçok seyirciyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Her halükarda yılın dikkat çeken filmlerinden olduğunun bir kez de altını çizeyim.